Artık heyecanlandın mı? Tam kalkandasın yani. Evet. Hepsi senin mi? Evet. Hepsi senin. Ahmetciğim sen ne yapıyorsun orada? Canım eşim benim. Çok pişmanım değiştiğimde göstermedim. Ya abla vallahi o ben değildim. Ya olur mu ben seni tanıdım ya yakından. Aki maritane kaman. Bakın kapıyı kırılar. Öyle kocasına karşı gelen karıların kabirde orasını burasını böcekler yer. Ay ben de çok korkarım böceklerden. Onun için döv beni Binali. Kemiklerimi de kır istiyorsan yavrum. Abi bu ne ya? Bugün Vallahi çarşıya gittim. 2 kilo domatesin eve gel. Fotoğrafını çekeyim mi? Fotoğrafını çekeyim mi? O arada koltukların üstüne tırmanıyor. Bana deli diyorlar ama Kemal var ya dedi. Kemal Sunal'dan bahsediyor. Zır deli o dedi, zır deli. Annem cevap verdi. Atasözleriyle konuşuyor ya. Aa, kaba kaldım, kıyma aldım. Hazırlandım, kaldım. selam dostlar. İstanbul'dayım Allah şükürler olsun. Özgürlük heykelinin altında Amerika'da özgürlüğümüzü kaybettik ya biz ya. Pasaportu çaldırdık, paraları çaldırdık, cüzdanı çaldırdık. Devlet büyüklerimiz sayesinde Türkiye'ye dönebildik. Allah şükürler olsun. Toprağımızı öptük. Geldik yapıştım toprağa. En az 2-3 hafta bir yerlere gitmem. Bu işin yüzü suyu hürmetine ben de size bu hafta Sezen Aksu'nun hiçbir yerde görmediğiniz bomba görüntülerini, bomba röportajlarını, kahkahalarını vereceğim. Valla şarkılarını, duygularını değil. Kadın stand-upçı, kadın komedyen, kadın makaranın kraliçesi be abi. Onları vereceğim, şok olacaksınız. Zaten teaserlarda birazcık izlediniz. Ama bunları geniş bir de teaser'a koyamadığım espriler var. Onları da göreceksiniz. Şimdi ilk bölümde o zaman ilk videomuz ne olsun biliyor musun? Sezen Aksu İstanbul'a geliyor. İzmir'den İstanbul'a geliyor bu kadın. Nasıl geliyor? Ajite bir olay aslında. Mini etekli işte işi bağlamak çalışmalar falan. Ama öyle bir komik anlattı ki. Valla ben üzülmem, birazcık duygulanmam gereken yerde kahkahalarla güldüm. Aynısı sizin de başınıza gelecek. Ondan sonra görüşürüz. Reklamcı arkadaşım vardı. Bana dedi ki sana dedi bir bant yapalım, gönderelim. Mutlaka plak yaparlar. Sesin çok güzel dedi. Ben de zaten teşneyim. Acele bir bant yaptık, biz gönderdik. Melodi plak benimle hemen anlaşma yaptı. İlk prodüktörüm Yeşil Giresunlu. 2 tane şarkı seçmişler bana. Çok şahane. Ben plak yaptım, döndüm. Ay beklerim ki yer gök yıkılacak. Rezalet. Kimse almadı plağı, ben aldım 8-10 tane eşe dostlar. Ondan sonra da bekledim. Kukumav kuşu gibi İzmir'de böyle bekler dururum, biri gelecek beni yeniden keşfedecek. Niye gelsin adamlar? Sonra dedim ki ben, niye zorla dedim biraz yani. O zamanlar aynı bugünlerdeki gibi müthiş bir patlama var popüler müzikte. Nilüfer, Yeliz, Yeşim, Delikanlılar, Melike Demirağ, Nükhet Duru, aklınıza kim geliyorsa Füzun Önal. Şat Yapım diye bir prodüksiyon firması var. Genellikle oradan çıkıyor. Şanay Rıza Tapan'la Atilla Özdemiroğlu'nun müşterek şirketleri. Ben araştırdım, soruşturdum, telefon numarasını buldum, açtım telefon. Alo dedim, Atilla Özdemiroğlu rica ediyorum. Benim deyince böyle kaldım ben. Buyurun dedi bana. Ben dedim çok güzel şarkı söylerim, şahane bestelerim, sözlerim, acayip bir ben böyle bir şeyler söyledim adam. Bir de kabul etti mi? Peki dedi. Peki deyince iyice çuvalladım ben. Nasıl yani dedim. Şanay Yurdatapanları İzmir'e gelecek. Ayın 30'unda 31'ine ne varsa gene o sıralarda Ali Kocatepe'yle bir işler karıştırıyorlar. Festival meraklıları. Sizi gelecek dinleyecek dedi. O onu söyledi. Ondan sonra bende ne gece kaldı ne gündü. Ben Şanay Yurdatapan'ı beklemeye başladım. Sabah başlıyordum boyanmaya akşama kadar. Ay ne boyanmak. Bundan böyle kömürlük penceresi buradan. Buradan aynanın karşısına geçiyorum, bir şeyler yapıyorum, adam böyle bir haller yapıyor falan. Adama kendimi beğendireceğim ya. Semra dedi bir çatlak arkadaşım var, o benden de deli. Caner Bey'in geleceği gün dedi ki bana bak dedi, biraz dedi çarpıcı giyin dedi. Ne giyeyim dedim, şort giy dedi. Niye dedim? Acık bacakları gör. Bakalım. Peki dedim lan. Kırmızı beyaz çizgili bir tane bir şortum var böyle daracık. Onu giydim. O zaman böyle apartman topulu kaldırma ayakkabılar. Onların çizmesi var bende bir tane böyle yandan çek. Onları da giydim. Gözler boyalı, ağzım. Dudaklarım taşırıcı, iyice oldum böyle. Adam geldi, ben böyle yaptım. Hoş geldiniz. Ay böyle baktı bana. Tepeden tırnağa.
Ama herhalde ellerine böyle çatlak çok gelip geçiyor ki gayet toleranslıydı. Bütün bestelerimi söyledim ben. Orada Semra beni dürtü acıkla dans et, şimdi dans moda diyor. Pisinden almoda ya. Ay be adamın elinde her taraf meydanda. Senden başka senden sevemem. Oh, bir dans, bir dans, bir dans. Şimdi mümkün mü acaba? Yani işte o zaman yapılıyor. Bir oynamak, bir oynamak, bir oynamak. Çok utandım sonra ama başarılı oldu, mukavele yaptılar. Atilla Özdemiroğlu ile maceramız da böylece başlamış oldu. Müzikal ve insani maceramız. Atilla Özdemiroğlu o kadar iyi dost olduk ki karılar onu her kovduğunda benim eve taşınıyor. Şimdi en azimli Müjde çıktı. Müjde sonuna kadar direnecek kanaatindeyim. O küçücük kadın kocaman işler yaptı. Mini eteğiyle geldi Türkiye'yi, hakikaten de böyle sırtına çuval gibi aldı, taşıdı yıllarca ve taşımaya da devam ediyor. Aslında ben bu videoyu Kanlıca'da çekmem lazımdı değil mi? Onun yalısının önünde. Yer mi? Abi yer mi? Düşünsene. Sezen Aksu sahnesine gittiği zaman bir insan ön tarafa oturmaz. Neden? Bilmiyor değil mi çoğunuz bunu? Biraz sonra video içinde göreceksiniz. Kimse Sezen Aksu'nun konserine gittiğinde en önde oturmayı tercih etmez. Sezen Aksu'nun orkestrasındaki ya da ekipmandaki insanlar hepsi sessizdir. Saklanmayı tercih ederler. Neden? Bunun bir sebebi var. Biraz sonra anlayacaksınız. Onun için ben de gidip Kanlıca'da Sezen'in villası, yalısının önünde falan filan çekmeyi hayatta düşünmedim. Arka tarafta uzaktan soteden göstereceğiz. O ayrı bir şey. Ama yaklaşmam. Şimdi o zaman size ben nedenlerini ufak ufak anlatmaya çalışırken bizim megastar Tarkan, Türkiye'nin yıldızı adam. Her yer sallanıyor fakat sizin yanına gelince süt dökmüş kedi. Çünkü Sezen bu. Adamı çamaşır suyuna basar, ondan sonra pembe puantiyeli don gibi tavana asar abi. Tarkan da bunları yaşadı. Bir izleyelim, ondan sonra konuşacağız. Daha neler var be. Ciğerimin köşesi. Kız bu neyince kızdı. Kız hepsi senin. Evet. Hepsi senin. Evet. Hepsi senin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım. Şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Kız Oynama şıkıdım şıkıdım. ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin. Hepsi senin. Hepsi senin. Senin mi? Ne şarkı be. Vallahi bir şarkı yaptın, 3 yıl idare etti beni yani. Beni böyle dolduruyor ya. Ah yanar döner acayip. Ne acayip şarkı yalnız. Ne acayip şarkı diyor. 2 tane yeni şarkı yaptık beraber. Tatmin beni gaza getiriyor. Sabahlara kadar uyutmuyor. Yani çok güzel bu yaptıkların ama diyor yani o şıkıdım var ya bu ne nasıl ne tuhaf bir şeydir. Ya uykularım kaçıyor. Kendi yapılan. O zaman bana bu kadar. Ben kendi şarkılarımı söyleyeyim. İnşallah senin de böyle kalıcı şarkıların olur ileride. Dostlar, Tarkan'ın başına gelen Allah'tan kimsenin başına gelmesin diyoruz ama geliyor. Çünkü Sezen Aksu'nun yanına giden olduğu zaman bu başına geliyor kardeşim. Öyle. Dediğim gibi Sezen'in radarına kim girerse girsin yandı. Tamam, kötü bir şey değil bu. Çevresindeki mesela bir kişi girdi radarına.
Ama izleyenleri 100.000 kişi. Tamam. 999.999 kişi gülecek. O bir kişi gülemeyecek. Çünkü eve giderken bile yüzüne kırmızı bant çizecekler. Böyle öyle gidecek. Şimdi radarına girenler. Yakın çevresi. Az önce söylemiştim. Ne dedim? Sezen Aksu'nun çevresinde yakınında oturmayın. Sahnede ön tarafta kesin oturmayın. Ortada veya arkalarda bilet alın. Sezen Aksu'nun orkestrasındaysanız, mecbur çalışmak zorundaysanız Sezen Aksu size döndüğü zaman hemen yere bakın ya da müzik aletine bakın. Ama sesçiyseniz, bir de radarına girdiyseniz abi hiç kaçarın yok. Bak bir sesçi garibim radarına girmiş ablamın. Neler yaptı ya. Eve gidememiş 2 gece biliyor musun? Adam tramvaya binemiyor. Tramvaya binince ne başına geleni anlatacağım biraz sonra. Şunun şurasında bir yer var bak bunu buraya takıyorsun kulaklığına ilgili. Ne var orada? Şuraya içeri. Bu saçın yerinde olmak isterdi. Şaka heyecanlandın mı? Tam kalçandasın yani. Oğlum elin ayağın titriyor kendine. Teşekkür ederim uzun. Aslında özeniyorum bir yandan Uzun'a. Ben bir yandan da düşünüyorum ki bunlar da kan bir kere dönene kadar ben de 15 kere. Ankara'ya burada bugünlük İhsan'da bir program var ya. Çağla'ya ulaşıyor orada. Ya hiç düzümsün sen düşüyor musun yolda falan filan. Ben istemiyorum tabii uzunlara kötü muamele edilmesini niye isteyeyim yani. Ama hakikaten çok zor bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani düşün, bir konu anlatılıyor, o kan aşağıdan başlıyor, yukarı gidiyor, yolda belki bir yerlere takılıyor. O dönene kadar ben de takılıyorum. Sepeti Gonzales'in tabii ki de. Valla cüceler her zaman şanslı. O abi bu ne ya? Vallahi adam var ya ömrü bitti. Sabah işe sesçi olarak gidiyor. Akşam popstar. Değil mi? Herkes tanıyor. O adam değil mi bu? Sesçi. Otobüste kadın diyor ki beyefendi benim mikrofonum da hani takar mısınız? Ya abla vallahi o ben değildim. Ya oğlum ben seni tanıdım ya. Yakından izlemiştim falan. Eve gidiyor. Karısı bu sefer. Bey diyor bak benim de aylardır mikrofonum takılmıyor. Hiç bizimkisini takmayın. Sezen Hanım'kini olunca taktın. Sen git şimdi balkonda yat bu akşam. Bak benim belim ağrıyor mikrofondan dolayı falan. Olur bu olur. Abi olaylar. Gülmeyin sakın gafil karılar. Öyle kocasına karşı gelen karıların kabirde orasını burasını böcekler yer. Ay ben de çok korkarım böceklerden. Onun için döv beni Binali. Kemiklerimi de kır istiyorsan yavrum. Ben şimdi size Sezen'in hiç bilmediğiniz şeylerini göstermeye devam edeceğim. Siz Sezen'i hiç dışarıda hani konserde veya evinde, röportajda falan değil. Dışarıda otobüste, tur otobüsünde gördünüz mü? Görmüş olanınız vardır belki ama %99 bilmiyor. Sezen'le otobüste yolculuk yapmak büyük işkence. Hem mutluluk hem bedava stand-up ama bir taraftan da uyuman gerekiyorsa yandın abi. 48 saat yolculuk yapıyorsan 48 saat uykusuz kalacaksın. Hani uyuyayım da yarın iş var biraz dinlenir falan. Yok öyle bir şey. Bak Sezen otobüste çevresindeki insanlarla beraber neler yapıyor? İzleyin sonra konuşalım be. Vallahi he. Indiler geldi bir gün obaya. Ya hiç bilmediğimiz bir aksanla söylüyoruz. Şeyle birlikte yapıyorduk. Levent Altın'da. Karı koca kavgası yapıyorduk. Şöyle koreografi.
şey alıyor insanın elinden. Çocukluğum hala yerlerinde de. Yani ama yine de eskiden. O zaman görecektiniz. Böyle iki cihanda da hakkını ödeyemem. Evladım fakat çocukları istemiyor, damatları istemiyor, gelinleri istemiyor, tımarhanelik. Yani ben kendi evimden kaçtım, otelde yaşadım kaç ay. Ve bana bir de telefon açıyor. Öyle bir iktidara ve güce sahip bir de telefon açıyor bana geri dön diyor. Yani aklım yerinden oynadı. Fakat evladıma öyle bir baktı ki yani hakikaten ödeyemem hakkını. Ama ben mesela Ahmet'le işte evlenmek üzereyiz artık böyle bir şey. Salonda oturuyoruz. Bak vallahi bunlar perişan gibi oldu. Hiç kimse istemiyor evde kendinden başka. Yani böyle bir iktidar şey yani. Salonda böyle koltukta biz Ahmet'le biraz yakınlaşmışız falan. Mutfaktan çıktı. Ahmet de çok saygılı, çok değerli bir adamdır. Çok gerçekten özenli bir insandır. Hemen böyle bir toparlanıp çekip görüşün efendim. Uyu çekinme uşum, benim uşum çok meraklıdır hep şu koklaşıyor. Ay sanki ben her gün bir adamı çağırıyorum. Yani böyle bir açık adi. Bunları biz gördük diyorlar sanki ben böyle çağırıp gösteriyorum. Babayı gördünüz siz. Ne konuştunuz siz sana? Giremem. Bugün gördüğünüz şeyle razısınız da. Artık yani işte aile içinde bir hakikaten dilimize vurdu. Allah korusun. Ama konuşmak daha iyi. Şuna şeyin mecalim yok. Evet. Sevdim uzaktan. Ben hep böyle artık benimki platonik. Ben daha doğrusu beni sevsinler istiyorum uzaktan. Benim kimseyi sevecek halim yok canım benim. Ben oturuyorum dikiş dikeyim, nakış işleyeyim. Kedilerin, köpeklerin, o aç kadını, bu alemi. Ay bana birisi büyü yaptı ya. Gelmiyorum şarkıya. Ben Önder'in annesinden çok şüpheleniyorum. Valla içli köfte getiriyordu bana, çok seviyorum diye. İçli köfte nasıl gelir bir tencere getirsin, 3 tane getiriyor, kendi eliyle ağzıma tıkıyor. Önder'in annesi bağladı beni. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu demişler. Sezen Aksu'nun olayı da bu. Sezen Aksu paket, full paket abi. Evet. Bazısı eğlenceyi yanında götürür. Bazısı da eğlenceye gelir. Bu kadın hepsini bir arada götürüyor. Dostlar, haftaya Sezen Aksu devam edecek. Daha bir dahaki hafta yine devam edecek. Çünkü ben 2 hafta zannettim. Hani elimizdeki malzemeleri çıkartırım ama kurcaladıkça arşivi Sezen Aksu'dan efsane görüntüler, efsane bombalar çıktı ya be. Vallahi billahi. Sizden ama beklentim şu. Lütfen kanala abone oluyorsunuz. Ve alta yorumlara yorum yazıyorsunuz. Zor geliyorsa yorum yazmak bir nokta koyun. İletişimi sağlamlaştıralım. Kanal için anlatabiliyor muyum? Algoritma bunu muhatap alıyor. Dağıtımı daha fazla yapıyor. Zaten beğenmeniz, yani like'ınız çok önemli. O boynumuzun borcu. Onu yapıyoruz. Dostlar o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Haftaya devam ediyoruz. Sakın videonun sonundaki fragmanı izlemeyi unutmayın. Çünkü haftaya ne yayınlayacağımı şimdi vereceğim. İzleyin bak onları. Hepsi var. Vallahi var. Hiçbir yerde yok, sadece burada var. Oğlum seni Sezen'e vereyim. Oğlum seni Sezen'in narkozun etkisi ben bunu okumak çocuk travması. Vereyim mi? Olan cevap istemem babacığım istemem. Onun adı Ahmetciğim sen ne yapıyorsun orada? Canım eşim benim. Ahmet'im lütfen kafanı kaldır. Ne kadar güzel bir adam aldığımı anlasın herkes ya. 4 senedir alnını gösteriyorsun havaalanı gibi. Demiş ki Sinan, senin ailende bir tek kişi beni gerçekten sevdi. O da Sezen. Ailen diyor ya, benim kadının gözünde hiçbir dişiliğim, kadınlığım kalmamış. Nereden buldun parayı? Nasıl oluyor? Tövbe. Olarak bu taşlara. Ah ya Rabbim. Beni yak, beni ez, beni çiz. Ama gene de bana öyle bir şey nasip et. Şimdi mesela bir son herhangi bir şey anlatıyor. Günlük sıradan bir şey. Çarşıya gittim 2 kilo domates aldım eve döndüm diyor. Bunu yapmam lazım ya.
Bugün çarşıya gittim. 2 kilo domatesin eve geldi. Fotoğrafını çekeyim mi? Fotoğrafını çekeyim mi? O arada koltukların üstüne tırmanıyor. Yavrum nedir senin adı? Sezen. Adı Sezen. Soyadı bakalım doğru mu? Soyadı? Aksu. Aa,